Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar şimdi herkesin bir şekilde uğraştığı, tesbihini renklendirmeye çalışırken uğraştığı ya da beslemeye çalışırken uğraştığı bir şey yapacağız. Tahmin etmişsinizdir. Şimdi bir kuka bir de küsen kehribarımızı şey yapacağız arkadaşlar. Beslemeye çalışacağız. Şöyle hemen bezimi kenara koyayım. Şöyle bir kuka seçtim. El işçiliği vitrinden bir tane seçtim. Şöyle güzel bir kuka seçtim. Sonra ikinci bir el işçiliği kukamı daha seçtim. Size göstereceğim. Ne olacak? Bir tane de burada keşke yeni bir küsenimiz olsa. Aslında var da müşterinin şöyle bir küsenimi koyayım. Bu malzeme böyle arkadaşlar şey vardı. Mikron derecede çatlak var. O yüzden satmadık bunu. Bayağı da renk aldı burada. Benim boynumdaki tespih var ya onun malzemesiydi. Ama benim boynumdaki daha çok renk aldı. Göstereyim size bakın. Aynı birebir aynı malzeme. Bakın benim boynumda ne kadar renk aldı. Hiç çekmedim neredeyse. Binde bir. Çok etkiliyor. Demek insanın vücudun ısısıyla bile değişiyor arkadaşlar. Şimdi bunları biraz böyle yağlayacağız. Oyalanacağız. Keyif yapacağız arkadaşlar. Evet. Bir de mesela küsenlerde şöyle bir malzemede deneyim. Bu kabarcıklı bir okyanus dediğimiz küsenimiz. Onda da deneyeceğiz. Şimdi sırasıyla yapalım ki karıştırmayalım. Önce iki tane yağım var onu söyleyeyim. Önce birini kullanayım. Bezle süreyim birini. Sonra diğerini elle süreyim. Karışmasın. Mesela bu bezimiz zaten bebe yağlı. O yüzden bebe yağı kullanalım. Şimdi bebe yağımız da arkadaşlar ben genellikle Johnson kullanıyorum. Diğerlerinden çok memnun kalmadım açıkçası. Johnson'dan çok memnun kaldım. Güzel sonuçlar alıyorum Johnson'dan. Şimdi evet. Şimdi Johnson'ımıza biraz döktük. Daha fazla da dökebiliriz. Rahatça da dökebiliriz. Bir tanesini Johnson'la yağlayalım. Malzememiz yağladıktan sonra parlak duracak ama hemen değişmez arkadaşlar. Az sürdük. Dur biraz daha süreyim arkadaşlar. Oh. Ya bulduk sürdük. Evet. Şimdi elimi neden sürmüyorum? Çünkü bir yağ daha var. Onu da diğerine süreceğim. O yüzden elimle süreceğim onu da karışmasın diye. Evet. Bakın tespihinizi böyle besleyebilir. Hatta besledikten sonra bir naylon poşete sarabilirsiniz. Çabuk gitmesin diye, emsin iyice diye. Yapabilirsiniz. Kuka çünkü sürdüğünüz yağı emer. Hem yağlı bir ağaçtır hem de emer. Kınayı da emer. O yüzden renklendiriliyor arkadaşlar. Renkler yapılıyor. İnşallah ofiste de renklendirme yapacağım. Bir yanımda kına götürüyorum. Kukayı renklendirme yapıp size göstereceğim. Şimdi tespihim çok güzel parladı. Tabii ki bu parlama böyle kalmayacak. O içine emecek. Çok güzel parlayacak. Ara sıra bunu yaparak çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir haftada epey bir karardığını göreceksiniz. Şimdi bununla besledik. Güzel oldu. Tespih zaten burada gördüğünüz böyle biraz pastel duruyordu. Biraz canlandı. Tespihimiz biraz canlandı. Şöyle bırakalım tespihimizi. Ondan sonra bunun da biraz yarısını besleyelim. Çok fark edeceğini sanmıyorum. Ama küsenlere neden yapıyorum biliyor musun? Küsenler yağdan çok etkileniyor arkadaşlar. O da içine emiyor. Bazıları bu işi çok hızlı yapıyor. Bazıları da çok yavaş yapıyor. Belli olmaz. Şimdi bunun da böyle bir kısmına sürdüm. Üstüne de şey süreceğim arkadaşlar. Öbür yağdan süreceğim. Yağı söylemedim daha size. Şöyle. Bakın. Parladığını hemen gördünüz. Bir parlaklık farkı var. Ama normal mesela diğer sıkma kehribar, ateşi sıkma kehribar dediğiniz ürünlerde bu parlaklıklar arkadaşlar malzeme onu emmediği için şey yapıyor. Ya da diyelim ki buna göre %1 oranında emiyorsa da bir şey göstermediği için bir süre sonra
çekerken eliniz kaygan olur ama o yağ elinizden gittikten sonra yine eski haline dönecektir. Ama bunlar öyle değil. Bunlar öyle değil arkadaşlar. Bunlar etkisi gittikçe artan ürünler. Mesela küsen kehribar öyle. Kuka da öyle. Bakalit küsen kehribara göre biraz daha yavaş olmakta arkadaşlar. Bunu bilin. Şimdi normal bakalitlerinize sürerseniz küsen kehribar gibi hızlı tepki vermez. Şu anda bir şey görmüyorsunuz zaten burada. Bunları yaptıkça sonucunu görürsünüz. Şuraya biraz süreceğim. Şimdi bir şey görmüyoruz tabii arkadaşlar. Dur bakayım, şurada beyaz bir parça var mıydı küsenden? Biliyorum. Evet. Şöyle bir şey de gösterebilirim küsenden ama arkadaşlar bizim normal o standart küsenlerimiz vardı lila tarzında. Çok nadir çıkan küsenler onlar. Onları böyle 10 dakika oynuyorsunuz. Tespih tamamen değişiyor. Benim eski ürünlere bakabilirsiniz. Oo, bu da çok güzel hem de. Oo. Benim eski videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Malzeme böyle 10 dakika sürtüyorsunuz. Malzeme müthiş bir renk değişimine uğruyor. Evet. Bakın böyle. Daha hangi küsenimizmiş? Böyle bir K5'miş bu arada arkadaşlar. Bu nereden çıktı ya? Allah Allah. K5 küsenimizmiş arkadaşlar. Bakın böyle. Emdi hemen. Şimdi arkadaşlar onu da koydum kenara. Diğer yağa geçelim. Şunu bir kenara atabiliriz. Bu çok bir göstermedi. Şöyle kenara atayım. Bundan da çok belli olmuyor zaten. Bunlar işte bunlardan da hemen ilk yaptığınızda belli olmaz. Zamanla böyle küsen gibi göstermez. Zamanla bunu yaptıkça ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi bir de böyle çok meşhur herkesin sorduğu ceviz yağımız var. Ceviz yağımızı elde deneyelim. Ona bir bez yok ya da bu bezin bir tarafıyla deneyebiliriz. Bakalım. Bezin kuru tarafıyla deneyelim. Evet. Onunla bezin kuru tarafı. Şimdi şu bezimizin kuru tarafına vuralım bakalım. Merak edenler nedir ne değildir. Ceviz yağı şöyle bir şey almışız biz. Bilmiyoruz yani, Doğan baharatçılık yazıyor. Ceviz yağı falan filan. Yani ben ceviz yağını çok kullanmıyorum. Kullanmamamın sebebini de ben her fırsatta söyledim arkadaşlar. Biraz daha katı oluyor şeye göre. Ne derler ona? Bebe yağına göre biraz daha katı. Ele biraz daha bulaşıyor. Ama orijinal ceviz yağı ise bu, eğer safsa çok daha hızlı renk aldıracaktır. Çünkü cevizin yapısında o özellik var arkadaşlar. Mesela ceviz toplarken yeşil yeşil toplarsınız ama ellerinizi çok güzel boyar. Kırmızıya yakın, böyle kınaya yakın bir tonda boyar. Düşünsenize onun da buna geçtiğini düşünün. Çok daha çabuk kızartacağını düşünüyorum açıkçası. Ama biz dükkanda sürekli meşguliyetimiz olduğu için bebe yağını fazla elimizi sürmüyoruz. Bulaşıcılığı şeye göre biraz daha fazla. Ama saflığı ne oranda onu bilmiyorum. Bak şu anda müthiş kayganlaştı. Evet. Bu da kukamız. Şöyle. Bu zaten malzeme olarak da biraz koyuydu. Bakın daha yağlı gözüküyor. Yoğun ya oranı. Daha yağlı gözüküyor. Bu daha açık tonda gözüküyor. Daha light gözüküyor. Şimdi şuna da bir süreyim. Bebe yağımız gelsin bakalım. Nereye sürmüştük? Buraya. Bir de buna sürelim bakalım. Bebe yağı demişim, ceviz yağı. Karşılaştıralım. Vay 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 vay. Bakalım. Evet.
Bunu da öbür tarafıyla bir daha sürteyim. Hafif kurudu mu? Bakın daha parlak. Evet, ceviz yağı daha parlak gösteriyor arkadaşlar. Tabi bu ceviz yağı ne kadar saf onu bilmiyorum. %100 saf mı değil mi? %100 saf olursa, şimdi şu suyu düşününce yani biraz maliyetli olacağını düşünüyorum. Ama ben bunu çok zaman önce aldım ama makul bir denebilecek bir fiyata almıştım. Saf bulursanız ya da cevizi bir bezin içinde ezip suyunu süzüp öyle süzerseniz tadından yenmez herhalde. Çok daha çabuk kızartacaktır. Ben hafif olduğu için bebe yağı kullanıyorum. Bunu da söylemiştim size. Evet. Şu tarafına sürmedik. Bunun ucu neredeydi? Ha, şuradaydı. Şunu da üst tarafına bir sürteyim. Bakalım burada farklı bir şey olursa size gösteririm ama çok bir şey olacağını sanmıyorum. Öbür ucuna bebe yağı sürmüştük. Bak bu tarafa. Evet. Kararı siz verin arkadaşlar. Yani tesbihlerinizi bu şekilde basit şekilde besleyebilirsiniz arkadaşlar. Öyle çok yağ bulandırmaya, yağ çok elinize sürmeye gerek yok. Bu şekilde hafif hafif şey yapabilirsiniz. Ama mesela tesbihlerimin arası da renk alsın diyorsanız böyle şu oranda yapacaksınız. Bakın şöyle gireceksiniz araya. Her tanenin araya tek tek gireceksiniz. Böyle ileri geri, ileri geri, ileri geri hareket ettirerek şöyle devam edeyim ben. Bakın böyle böyle her taneyi bu defa ucundan sonuna kadar, üstünden altına kadar her yerde bebe yağını sürmüş olacaksınız. Ya da ne derler onu, ceviz yağı sürmek istiyorsanız ceviz yağını her tarafa sürmüş olacaksınız. Elinizde kirlenmemiş olacak. Evet. Bakın eliniz kirlenmediği için tesbihe dokunuş ve hissiyat bile müthiş oluyor arkadaşlar. Ya şu an anlatılmaz bir duygu yaşıyorum. Gerçekten çok güzel. Yağın etkisi var tabii ki. Malzeme kendisi de çok yağlı. Yağın etkisi müthiş tabii şu anda. Bakın şeyi de çekelim. Ceviz yağı yaptığımızı da çekelim. Bakın ceviz yağının yoğunluğunu hissediyorum arkadaşlar gerçekten. Yağ gibi arkadaşlar. Amanın. Eliniz terlediğinde hemen kenarda beziniz olsun arkadaşlar. Çünkü el terlediğinde bazen klima açık olduğunda da oluyor. Soğuk sıcak derken dışarı çıkıyorsunuz, içeri giriyorsunuz. Çok değişiyor. Güzelimizi de çekelim. Gerçi bu bayağı renk almış yine. Krem tondaydı bu. Harika. Evet, değişik, güzel bir video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.